güneye doğru ve Indus Vadisi'ne, Hindistan'a, ondan sonra doğuya, yani Kızılderililerin olduğu bölgeler, Beyin Boğazı'ndan Amerika'ya, bu şekilde dağılımlar tekrar oldu. Bu yani ikinci dağılım oldu. Birinci dağılım buzul çağı başlarken, aşağı yukarı 33 bin yıl önce, ikinci dağılım buzul çağı bittikten sonra. Nitekim burada görüyorsunuz, buzul çağı 16 bin yıl önce bitince birdenbire ısınma oluyor ve bu ısınmayla birlikte insanlar etrafa yayılıyorlar. Afrika'dan çıkış doğru mu sizce? Doğru bence. Evet, doğru. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Ve bunun da başka kanıtları da var. Sadece genetik değil yani. Mesela orada bulunan kafataslar var. Yani rica edeceğim. Evet, şimdi R1A grubunun dağılımına bakalım. Şimdi burada koyu renkli olanlar da yüksek oranda var. Mesela işte 60 ve daha yüksek oranda yüzde olarak konuşuyoruz. Genlerinde bu R haplogrubu varsa ki burada R1A haplogrubu oluyor ve bunun yine ben çizmedim yani onu baştan söylüyorum. Ötedyamen haplogrubu. Yani bu İngilizce bir araştırma sonucu ortaya çıkarmış bir harita bu. Ve gördüğünüz gibi buradan çıkıyorlar. Indus Vadisi'ne geliyorlar aşağı yukarı 10-12 bin, 15 bin yıl önce. Ondan sonra burada yine bugünkü İran'ın güneyinden, Mezopotamya üzerinden bu bölgeye geliyorlar. Ve bu bölge yoğun. Bakın dikkat edin, koyu renk burası. Burası daha, burası koyu, burası da koyu. Maalesef tam kahverengi vermiyor bu makine. Nedense orada bir problem var herhalde. Ama işte görülüyor ki Göbeklitepe bölgesi tamamen merkez olan Orta Asya'dan gelen insanların işgal ettiği veya yayıldığı bir bölge. Dolayısıyla günümüzden 12 bin yıl önce Göbeklitepe bölgesinde insanlar tapınaklar inşa ediyorlar. 12 bin yıl önce günümüzden. Yani milattan 10 bin yıl önce diyebilirsiniz. Kayalardan sütunlar yontuyorlardı. Bu sütunları naklediyorlardı. Sanat yapıyorlardı. Çünkü sütunlar üzerinde göstereceğim gibi heykeller var veya kabartmalar var. Sütunlar insanları simgeliyorlardı. Bu sütunlar. Dairesel yapılar üst üste ve yan yanaydı. Dairesel yapılar ki bunlar tapınaklardı. Dünyada tarımı başlatan bu insanlarda hiç insan iskeleti bulunamadığı için bunun tapınak olduğu sonucuna varıyoruz. Hayvan kemiklerinden de yaş tespiti yapıldı. Yani orada insanlar besleniyorlar gayet tabii. Hayvanları avlayabiliyorlardı ve kemikler bulundu. Dolayısıyla orada yaş tespiti yapılarak işte bundan aşağı yukarı 12 bin yani Neolitik dönem deniliyor döneme. Yeni taş dönemi oluyor. İşte o dönemde bu inşaatlar veya tapınaklar yapıldı. Göbeklitepe tapınakları neden daire şeklindedir ve neden birçok tapınak inşa etmiştir? Bir kare oluşturur ve o da bir tapınak olur gayet tabii. Ama nedense böyle yapmayı tercih etmişler. Peki bunun sebebi ne? Evet, bunun sebebini ben sana açıklayacağım. İsterseniz hemen söyleyeyim. Bunun sebebi insanların güneşe tapmalarıdır. Bu insanlar güneş kültüne inanıyorlar. Kültürle ilgili bir kelimedir ve güzel manevi gelenekler, ritüeller, ondan sonra ilk yapılan çeşitli tapınak ayinleri kültün içine tanımlanır. Kült olarak tanımlanır. Dolayısıyla kült dediğimizde dini, o günün dini tabii, bugünün dini değil. O günün dini ki işte o günün dini hem hayvanlara hem doğaya hem de güneşe önem veren bir animistik deniyor buna. Hayvanlarla ilgili olduğu için ve doğayla ilgili naturalistik de diyebilirsiniz. Doğayla ilgili olduğu için böyle bir inançları var ve güneş onlar için çok özel. Peki neden bu kadar özel bir güneş? Çünkü o insanlar Asya'dan geldiler. Haritada gösterdiğim gibi. Bakın burada. Şimdi Asya'dan gelen bu insanlar güneşe tabii ki hasretler. Çok uzun bir buzul çağı yaşadılar. Buzul çağında işte mağaralara sığındılar. Az bir şeyde
beslendiler. Buldukları 3-5 hayvanla avlanarak beslendiler. Ve çok soğuk bir dönem yaşadılar. Bunlar dediğim gibi 10 bin, 15 bin yıl sürdü bu çağ. Dolayısıyla bu soğuktan sonra birdenbire ısınma onlar için güneş bir kurtarıcı tanrı veya tanrının onlar için tanrının bir simgesi oldu. Ve nitekim birçok kültürde güneşin ne kadar önemli bir simge olduğunu biliyoruz ve görüyoruz ve bunun birçok eserleri bulunmuştur. Dolayısıyla birinci soru bu. Yani birinci sorunun yanıtı daha doğrusu neden dairesel yapıldı? Bunun sebebi bana göre güneş kültüne taptıkları veya güneşe çok önem verdikleri için. Peki neden birçok tapınak inşa ettiler? Bu da çok önemli soru. Yani bir tane değil. O bölgede 20 küsur bu şekilde dairesel tapınak var ve hepsi de yan yana. Yani aynı bölgede bugün 600 tanesi kazıldı. Daha pek çok 14 tane falan bekliyor şu anda kazılması beklenen ve hakikaten çok büyük eserler çıkıyor. Kazdıkları toprak altına çıkardıkları var. Çünkü hepsi toprakla örtülmüş. Onun da bir nedeni var. Tesadüf değil. Yani toprak kendiliğinden örtmedi orayı. Rüzgarla falan örtülen bir şey değil. İnsanlar örtüler. Ama sevgi de var. Şimdi tapınaklar neden bir dairesel bölge olarak inşa edilmiş? Söylerseniz bu çizim bu. Mesela bu bir fotoğraf değil. Ama bu bir fotoğraf. Ve fotoğrafta da gördüğünüz gibi bir dış duvar var. Şurada gayet net görüyor sağda. Bir de iç duvar var. Bir de giriş bölgesi var. Neden? Şimdi bu da bir tabii tahmin olarak düşünebilirsiniz. Burada insanlar iki grup olarak bu tapınaklara giriyorlar. Birinci grup yönetici grup. Yani işte lider, eşi ve belki yakın birkaç kişi. Bunlar rahip de olabilir veya akraba da olabilir veya önemsenen kişiler toplum içinde. İkinci grupta işte oranın diğer insanları. Yani zaten çok kalabalık değil orası, şehir falan değil. Küçük bir yerleşim yeri ve çoğu da herhalde çadırlarda yaşıyordu ki onun için pek orada inşa edilmiş bina falan pek bulunmadı ama bu tapınağı yaptılar. Yani onlar için tapınak yapmak, ev yapmaktan ve inşaatta barınmaktan daha önemliydi. Çünkü buna büyük çapta göçebe insanlardılar. Göçer insanlardılar. Ve göçer oldukları için nasıl ki Asya'dan geldilerse ve Mısır'dan üzerinden güneyden geldilerse onlar yollarına devam ettiler. Tabii bunun devamını anlatabilirim başka bir sunuda. Bu böyle. Şimdi burada demek ki bu insan bunlar neden değişiklik yapmış? İşte neden bölükler var? Bunlar önemli sorular ve bu sorulara da yanıt getirmek lazım. Birinci soruya cevap vereyim. Neden T şekli yapmış? Yani gördüğünüz gibi büyük bir her sütun T olarak yapmış. Peki neden? Çünkü burada bir duvar, bir tavan veya bir çatı örtmüşler. Şimdi bildiğiniz gibi Urfa bölgesi yazın çok sıcak olur, kışın çok soğuk olur. Tamamen Karadeniz'de. Ve ben mesela oraya gezisine katıldığımda beraber bir hatırlıyorsunuz. Bayağı soğuktu. Çok soğuktu hatta. Yani ben iyi ki yanıma varcısımı almıştım. Siz de vardınız değil mi? Yok. Yok. Hocam 18 saatte. Yani 18 saatte 4 derece. Düşünün yani 18 saatte artı 4 derece. Yani normale yakındı yani o kadar soğuk. Ve yazında artık 40 derece oluyor yani. 35-40. Demek ki bu kadar iklim değişikliği olan bir yerde açık alanda tarih yapılamaz. İşte demek ki örtmeleri gerekiyor. Örtmeleri gerekiyordu ve işte bu örtüyü örtmeleri çatı olduğunu örtmeleri çatı olduğunu bunlar kalmadan galiba. evet. İşaret nedir? Kanıt veya buradaki delikler. Bu her
kendilerine evler vermişler. Ve tabii toprakta zamanla orası tıkanmış ama bayağı derin böyle 15-20 santim delikler bunlar. Ve o deliklere sopalar dikmişler. Küçük dallar gibi. Ve üzerine de ve yaprak veya da o böyle bir takım örten maddeler olmuşlar. Ve onlar çatı yapmışlar. Ve bağlamışlar tabii sazlarla. Çünkü o zaman yok ama sazlar var. Ve dolayısıyla o yan yana çocuklara bağladıklarında yazın güzel bir örtü oluyor güneşe karşı. Dışında belki rüzgarda uçuyorsa ikinciyi yapıyorlar. Çünkü bu arada problem yoklar. Herhalde mesela biliyorlar. Ve tekrar yeniden çatılar yapıyorlar. Bugün onların almamış olması gayet doğal. Çünkü çatı organik maddeden yapılmıştı. Ve organik maddelerle çürür falan. Fakat taşlar olduğu gibi kalmış. Dolayısıyla ben anlıyorum ve diyorum ki bu delikler tesadüf değil. Süs için yapılmamış, oraya bir çatı yerleştirmek için, çubuklar saklamak için yapılmış delikler. Ve bu da bize gösteriyor ki orası zamanla örtülüymüş. Ve ortada iki tane büyük sütun, etrafında daha alçak bulunan sütunlar. Şimdi bu fark da önemli. Yani buradaki yüksek olması, o çatının biraz da böyle eğimli olmasına neden olduğunu gösteriyor. Yani o çatı böyle büyük bir çatı değil, bu yüksek olan şeklinde sütundan alçak olanlara doğru iniş. Belki de erozyonidir, o bilemeyeceğim, o da mümkün. Ama nasıl bir yükseklik farkı var. Birinci neden. İkinci bir neden daha var. Yükseklik farkı. Bu iki sütunu imge olarak düşünürseniz, bunlar liderlerinizsiniz. Yani orada eşler eşit haklara sahip, kadın ve erkek herhalde eş bunlar. Ve bu eşler toplumda aynı derecede önemli, aynı derecede saygı ve yönetme hakkına sahip. Demek ki orada büyük bir eşitlik var, toplum içinde eşitlik. Zaten bunu şuradan da biliyoruz. Bütün göçebe toplumlarda ki mesela Akdeniz'e yakın Toros dağlarında Türkmenler vardı. Bütün hepsinde eşitlik vardı. Kadınlar da silah kullanır. Kadınlar da erkekler kadar havaya çıkar. Kadınlar da erkekler kadar gerektiğinde savaşır. Amazon kadınları. Amazon kadınları. Ama burada eşitlik var. Amazonlarda sadece kadın. Kadınlarda eşitlik yok. Eşler var yani. Ve benim gördüğüm kadarıyla bu iki sütun bir erkeğin bir kadının simgeliyor. Şimdi Göbeklitepe'nin yerini burada biliyorsunuz. Tam işte burası Urfa'nın yakın bir yer. Biraz kuzeyinde batısında da Navani Çölü var. Diğer bir sürü merkezler var. Mesela Hakkari'de bulmuş olan kalanlar var. Havacılığı, Kapadokya'da. Daha sonraki kültürler. İlk kültür Göbeklitepe hemen belki aynı dönemde Navani Çölü ve daha sonra gelişen yerleşim yerleri var. Ki benim görüşüme göre tahminim değil. Buradaki insanlar yayarak çünkü Neolitik dönem mesela Havacıoğlu ve Çatalhöyük'te halen eserlerini bulabiliyorsun. Yani milyat önce 10.000 9.800 ve ayrı güneş şimdi her lider sütununda kendi özelliklerini simgeledi. Onun içindir ki şimdi neden yan yana pek çok tapınak inşa edildi? Onu da söyleyeyim size. Çünkü liderler kendi simgelerini belirten heykelcikler veya T şeklinde sütunlar diktirdiler, işlettiler. Ve kendileri öldükten sonra yerine geçen ya oğludur ya da önemli bir kişidir toplum içinde. Yerine geçen her kimse demiştir ki bunu örtün, toprakla örtün bu tapınağı. O tapınağın devri bitti, şimdi benim tapınağımın dönemi başladı. Benim krallığım veya benim yönetim dönemim başladı. Dolayısıyla benim tapınağımda artık bundan sonra ayin yapacağız. Ve onun içindir ki yan yana 20 tane
tapınak var. Ve bunun nedeni de, hepsi de örtülmüş olmasının nedeni de her yeni gelen bir önceki liderin tapınağını toprakla örttürmüş. Kasten toprakla örttürmüş. Örtülmemiş, yani rüzgarla veya doğal bir afetle örtülmemiş. Örttürmüş ve yeni bir tapınak. Sonra ölünce onun tapınağı örttürülmüş. Yeni bir tapınak ve böylece 20 tapınak. Ve 20 tapınak 20 nesil demektir. Ve her nesil diyelim ki 30 sene sürmüşse yani 600 sene demektir bu. En azından. Şimdi burada bir tapınağın, sütunun üzerindeki simgelere bir göz atalım ve anlamaya çalışalım. Bir boğa görüyoruz en üstte. Güç ve kuvvet sembolüdür, simgesidir. Boğa her zaman böyle olmuştur. Kurt onun altında, şu kurt veya tilki de olabilir ama büyük ihtimal kurttur. Toplu avlanma ve birliktelik simgesidir. Ama tilki ise o zaman zeka simgesi oluyor. Kurnazlık da oluyor. Kurnazlık ve zeka eğer tilki ise, ama kurtsa eğer birlikte olmanın ve birlikte avlanmanın ifadesini gösteriyor. Turna kuşu en altta olan turna kuşu. Yani leylek değil dikkat ederseniz. Turna kuşu ve kelaynak da değil. Çünkü o bölgede kelaynaklar var ama o da değil. Nereden anlıyoruz? Uzun bacaklı, bakın uzun bacaklı, ince ve küçük gagalı. Eğer gagası uzun olsa leylek diyeceksiniz. Bacakları kısa olsa kelaynak diyeceksiniz. Ama değil. Demek ki bu bir turna kuşu. Peki turna kuşun özelliği ne? Tek eşli oluşu. Tek eşlidir turna kuşları. Her sene bir araya gelirler, birbirlerine dans ederler. Şimdi bu da ne demek oluyor? Ben diyor tek eşliyim, boğa gibi güçlüyüm ve kurnazım, tilki gibi veya kurt gibi topluca avlanırız. Ve turna kuşu gibi zarif ve sanat severim. Çünkü burada yapılan bu iş esasında bir sanat. Ama hangi sanat? Anlamlı sanat. Bir mesaj aktaran sanat. Öyle sanat olsun diye sanat değil. Güzellik olsun diye yapılan bir şey değil. Doğrudan doğruya bir mesajı aktaran sanat. Ve aynı zamanda bu turna kuşunun bir diğer özelliğini de belirteyim. Tek eşli oluşu. İşte burada turna kuşunu görüyorsunuz. Bakın turna kuşunun bir başka özelliği daha var. Başının üzerinde taç var, taç. Şeylerden, küçük tüylerden oluşmuş bir taç var. Ve bu da ne demektir? Liderlik. Lider dediğin insan her zaman, hani halen bugün bile kral, kraliçe başına taç takar ya, ta Orta Asya'dan gelen bir şey bu ama burada şu Göbektepe bölgesinde turna kuşunu görüyorsun. Bakın kısa gagalı, uzun bacaklı. Burada da dikkat ederseniz kısa gagalı, uzun bacaklı. Şimdi bir de taçlı oluşu, işte bu liderlik sembolü oluyor. Onun için seçmişler. Başka hayvanı da seçebilirdi. Kartal diyebilirdi. Veya ne bileyim oraya gelmiş olan kelaynak diyebilirdi. Veya başka bir kuş, leylek diyebilirdi. Ama bunu seçmiş olmasının bir nedeni de bence başın üzerindeki bu taç. Nitekim bunlar dikkat ederseniz bir başka taş heykel veya da sütun üzerinde kabartma olarak peş peşe gelen turna kuşlarını görüyoruz. Gagaları kısa, bacakları uzun. Turna kuşu peş peşe nereden geliyorlar? Gökten geliyorlar. Demek ki bunlar kendilerine göksel varlık, özel varlık ve daha gelişmiş bir varlık. Çünkü sanat yapıyorlar. Çünkü inançları var. Ve düşünün o dönemde hiçbir toplumda bu kadar gelişmiş bir sanat ve bu kadar gelişmiş bir kült inancı yok. Yani bir dairesel tapınak yapmak, ondan sonra onun üzerine T şeklindeki şeyleri dikmek, sütunları dikmek, o sütunları oymak ve oraya sanat işlemek. Ve nitekim burada görürsün, bakın şurada altta bir yabani domuz var. Dişleri çıkmış yabani domuz. Bu normal domuz değil, yabani domuz. Bakın dişinin büyüklüğüne. Şimdi bu neden oraya konmuş? Demiş ki biz üstten gelen üst varlıklarız. Yani yöneticiyiz. Alttakiler yönetilenler. Yönetilenler vahşi, ilkel insanlar. Onları biz domuz gibi görüyoruz. Tabii bu bir yorum tabii. Her dediğim bir yorum, ona bakarsanız. Ama işte mantıklı bir yorum en azından. Ve
tek eşli oluşlarında buradan görüyorsunuz. İki tane turna kuşu karşılıklı dans ediyorlar. Resmen dans. Yani kanatlarını açıp indiriyorlar, kafalarını indirip kaldırıyorlar. Ve bu bir dans yani. En büyük estetik. Çok estetik bir dans yapıyorlar. Bu nedir? Tek eşli oluşlarından dolayı ve bunu da kendine simge olarak seçen kral veya neyse lider diyelim. Kralla lideri karıştırın yani ben aynı şeyi kastediyorum. Hani kralı bugünkü kral gibi görmeyin yani. Bir lider deyin, bir işte boyun başkanı deyin. Efendim bunlar tek eşliymişler. Demek ki anlıyoruz. Bir başka sütun, işte dedim ya, her gelen yeni lider bir öncekine yıkıyor, üstünü örtüyor, parçalamıyor. Dikkat ederseniz saygısı var. İsteseydi parçalayın bu taşları, benim şeylerimi yapın diyebilirdi. Yine tapınağını. Ama dikkat ederseniz parçalatmamış. Yani kendisinden gelen ya babasıdır, yahut da çok saygın bir kişidir. Onun eserini veya onun tapınağını parçalatmamış. Sadece örttürmüş. Ve nitekim bir başka sütun üzerinde de bir aslan figürü görüyorsunuz. Ve anlamadım. 30'ar yıl. Zaman farkı var mı taşlarda? Aşağı yukarı aynı dönem. 30'ar yıl. Yani Kraldan krala. 30 senede bir, evet, büyük ihtimal. 25 de olabilir, 35 de olabilir, o ara yani. Belki o kadar bile değil, çünkü o zaman kısaymış ortalama ömür. Evet. Şimdi şunu söylüyorum, bakın bu da bir başka simge oluyor. Yani buradaki lider, her kimse o dönemde, demiş ki ben aslan gibi güçlüyüm. Ve nitekim o bölgede aslanlar var, kaplanlar var, vahşi hayvanlar var. Ve bu vahşi hayvanları kendilerine lider olarak da, daha doğrusu lider değil ama simge olarak seçenler olmuş. Nitekim bu kişi de işte o tapınağa kendi simgesini koymuş. Kendi şeyini, kabartmasını ifade etmiş. Şimdi burada yazı olmadığı için her şey resimle anlatılıyor. Resimle anlatılıyor ve bize ne kalıyor? O resimleri yorumlamak kalıyor. Her tapınakta hayvanlar farklı mı? Farklı. Hemen hemen her tapınakta farklı. Evet. Bakın mesela şu tapınak tamamen ayrı. Şu tapınak da çok güzel. Yani aynı şeyi anlatıyor ama biraz farklı bir şekilde anlatıyor. Yani aynı kültürün devamı olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Bakın bunlar da birer turna kuşu. Yine gagaları kısa, bacakları uzun ve geliyorlar. Ve bakın bir tanesinin de, bu bir turna kuşu ve bir tanesinin de kanadının ucunda güneş var. Diyor ki ben güneşe tapıyorum veya güneşe yaklaşıyorum. Yani bir kuş olarak uçtuğu için, yükseklerde de bulunduğu için, güneşe de yaklaştığı için ayrıca değerli ve ayrıca önemsenen bir lider oluyor. Ve bu kendisini burada lider olarak gösteriyor. Yani lider bu. Onlar da kendi çevresi, insanlar yani. Altta ise, bakın öbüründe bir yabani domuz vardı. Burada bir akrep var. Yani diyor ki alttaki bizim geldiğimiz bölge, bakın bunlar da uçarak geliyorlar. Dikkat ederseniz bakın biri altta. Çok tuhaf oldu, kusura bakmayın. Biri altta, biri üstte. Bu ne demek oluyor? Uçarak geldiklerini gösteriyor. Yan yana değiller yani. Uçarak geliyorlar oraya, yani başka bir bölgeden göçebe olarak geliyorlar ve orada buldukları insanlar var. Tabii ki her yerde insan varmış ama tabii küçük kavimler, küçük kabileler, küçük boylar ve onları da ilkel olduklarını gördüler ve o ilkellikten dolayı da onun kimisine domuz demişler, kimilerine de akrep demişler. Akrep tabii bildiğiniz gibi sevilen bir hayvan değil yani, sokuyor insan. Şimdi burada üstteki şeyler çok tartışmalı. Kimi bunlara çanta diyor. Kimi insanlar, kimi yorumlarda ben okudum. Ama bana göre o değil. Tepeler, bakın tepelerde dağ keçisi ve turna var. Şurada bir dağ keçisi var. Bakın uzun boynuzlu. Burada da bir turna kuşu var. Ve bu dağ keçisini burada büyüterek size gösterdim. Bakın boynuzunun uzunluğundan bunun normal bir, hani bizim bildiğimiz keçi olmadığını
bunun bir yabani dağ keçisi olduğunu ve dağa tırmanan bir keçi olduğunu, çünkü dağ keçileri ovada yaşamıyorlar, hep dağlarda yaşıyorlar. Dolayısıyla bu gördüğümüz 3 tane şey birer tepe olduğu görüşündeyim. Yani çok sivri dağ değil. Çünkü dikkat ederseniz o bölgede, Güneydoğu Anadolu'da çok az sivri dağ var. Yani Nemrut Dağı var ama onun dışında pek fazla dağ yok. Diğer bölgelerde, yani o bölgede pek çok tepeler var. Nitekim Göbekli Tepe de bir tepede kurulmuş. Boşuna değil yani. Ve oraya gittik biz, biliyorsunuz bir tepelik bölgedir o. Doğal bir tepe de değil zaten hocam. Efendim? Tepe, doğal bir tepe olmadığını yapılmış. Anlaşılıyor değil mi? Tepe olduğu Tamam. söyleniyor. İnsan yapısı bir tepe hatta. Evet. O nasıl olabilir hocam? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz bu makineyi değiştirin. Para toplayın aranızda. Evet. Hocam niye insan yapısı tepe olsun demiyor kontrakta? Var tabii. Birçok tepeler var. İşte nitekim burada 3 tane tepeyi göstermiş. Peki alttaki bu kare, hani çanta deniyor ya, bana göre burası ova. Burası ova, çünkü bildiğiniz gibi orası Urfa Ovası, Harran Ovası hatta. Ve Harran Ovası çok geniş bir bölge ve düz bir bölge ve tarım yapmaya da çok uygun bölge. Demek ki orada tarım başlamış. Tarım başlamış. Şimdi bakın tarımın başladığını bu haritada görüyoruz. Bunu yapan Harvard Üniversitesi genetik uzmanı David Reich tarafından çizilmiş bir tarım haritası. Ve bu kişi bir genetik uzmanı. Yani pek çok genlerden oluşturulan bir sonuca varıyor. Ve diyor ki burada milattan veya günümüzden 11.500 yıl önce insanlar dağılmaya başladılar ve işte 12.000 yıl önce tarım başladı. 11.500 yıl eksi diyor, günümüzden demektir o. Present day, yani bugünkünden 11.500, yani işte Neolitik dönem yani. İlk olarak inşaat başladığı dönemdir Neolitik dönem. Ve işte bu Anadolu, burada Karadeniz var, görünmüyor maalesef bu kötü projeksiyon aletinden dolayı. Ama bunlar dağılıyorlar ve bakın farming arrives in Europe. Avrupa'ya tarım geliyor diyor. Yani tarım burada başladı. Origin of farming. Yani tarımın başlangıcı bu bölgedir diyor ve buradan dağıldı. Anadolu'dan Avrupa'ya Tuna üzerinden, Danube dediği Tuna deresi, Tuna üzerinden, Balkanlardan nereye kadar? İngiltere'ye kadar gidiyor. Nitekim Stonehenge, bana göre, belki katılan olacak, katılmayan olacak, bu insanların devamıdır. 8800 yıl önce burada Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyorlar. 5300 yıl önce burada yerleşiyorlar. 7200 yıl önce milattan veya günümüzden bu yol üzerinden ta İngiltere'ye kadar gidiyorlar. Ve nitekim şimdi anlatacağım ama bu Stonehenge konusu çok ilginçtir. Biraz sonra anlatacağım. Bir dergi getirdim bu konuyla ilgili. Ve nitekim buradan kuzeye de gidiyorlar. Ve bu insanlar işte özel bir takım çömlekler yapmaya başlıyorlar. Bu da 6300 ile 4800 yıl önceki bir durum. Yani milattan 3000-5000 yıl önce. Fakat bu genetik olarak artık tartışmasız. Şu halde Göbektepe'den önce ve sonra tarih farklı yorumlanması gerekir. Göbektepe'den önce zaman bu şekilde ilerlediğini düşünelim. Evet, basalım. Göbektepe'nin öncesinde zaten Evet, olmaz. Göbektepe'den önce ve sonra. Yani Göbeklitepe bir milattır. Milat. Neyin miladı? Tarımın miladı. Şimdi önce avcılık var. Göbektepe'den önceki inanç durumunu anlatıyorum size. Yani insanların inandıkları konu. Avcılık, tarım, din ve tapınak bir şekilde geliştiğine inanıyorlar. Yani önce avcılık var, sonra tarım gelişiyor. Yerleşik toplumlarda tarım gelişiyor. Sonra bu yerleşik toplumlar inanç sistemleri geliştiriyorlar ve nihayet tapınak inşa ediyorlar. Bu böyle bir inanç var. Fakat Göbeklitepe'den sonra nedir durum? Bakın farklı. Avcılık var, doğru. Başlangıç o, avcı, toplayıcı toplum. Ama sonra inanç başlıyor. İlk şey milattan günümüzden veyahut da 12.000 yıl önce
Bakın 10 bin yıl önce tarım başladı diyorlar inanca göre. Bu tamamen yanlış. 12 bin yıl önce inanç sistemi gelişiyor. Kült diyelim buna. Tabii kısaca din dedim ben buna. Ondan sonra tapınak inşa ediyorlar. İnançlarının uygulanması ve ayin yapabilmeleri için ve ondan sonra tarım gelişiyor. Yani tarım işte günümüzden 10 bin veya 11 bin yıl önce başlayan bir olay. Ve bu ne zaman? Göbekli Tepe'den sonra. Niçin? Çünkü orada insanlar bir takım inşaatlar yapabilmek için ve o taşları oymak için ve daha uygun bir ortamda buldukları için, çünkü ova orası, tarımı başlatıyorlar. Artık avcı toplayıcılıktan uzaklaşıyorlar. Bir çeşit yerleşik topluma doğru adım atıyorlar. Nitekim ilk yerleşik toplumlarda Neolitik dönemle Anadolu'da başlıyor ve Avrupa'ya yayılıyor. Yani bunun başlangıcı Anadolu, Neolitik dönemin başlangıcı. Neo yeni demek, taş da litik, taş demek, Neolitik de yeni taş devri. Yeni taş niye? Çünkü o artık o taşları yontma değil. Daha önce işte yontma taş, cilalı taş dönemi var. Bu yeni taş döneminde inşaat taşları başlıyor. Yani taşları kesip bir çeşit inşaat yapıyorlar. Onun için buna yeni taş deniyor. Demek ki inşaat, yani Neolitik dönemde başlayan inşaat tarımdan hemen sonra başlıyor veya beraberinde başlıyor. İşte bunun bir tek orada olmadığını, Asya'dan gelen insanların bunu yaptıklarını Sölgentaş mağarasında veya Sölgentaş bölgesinde buluyoruz. Başkurdistan eyaleti bu. Rusya'ya bağlı bağımsız bir eyalet. Orenburg var yanında. Arkaim var. Sölgentaş ve Arkaim. Şimdi bu iki yerde hakikaten dairesel tapınaklar var. Mesela Arkaim'in gökten görünüşünü bakın. Bunu fotoğrafını çekmişler. Bu fotoğraf tabii yüksekten ya uçakla veya bir drone'la neyse çekilmiş ve gördüğünüz gibi çok Göbekli Tepe'ye benzeyen yönleri var. Bir kere bir dış daire var, bir iç daire var, aynı Göbekli Tepe. Bir giriş bölgesi var, bir de burada yanlarda oturma bölgeleri var veyahut da ayakta durma bölgeleri var. Yani böyle sanki odacık odacık yapmışlar ve bu da şunu gösteriyor, başlangıç bu. Başlangıç bu ve belki bu Arkaim Göbekli Tepe ile aynı dönem veya daha eski bile olabilir. İlk bulunduğunda şöyleymiş, bakın bu Arkaim ilk bulunduğunda iki daire açıkça görülüyor. Giriş bölgesi açıkça görülüyor ve iki daire bu işte bir ovada yüksek bir yerde. Ondan sonra yavaş yavaş kazıya başlıyorlar. Ve en sonda şöyle bir yapı ortaya çıkıyor. Tabii bu bir çizim ama yani böyle çıkıyor yani. Bu sonuç itibariyle böyle olduğunu biliyoruz. Böyle çıkacak yani. Eğer daha da ayrıntılı bir şekilde kazıya devam ederlerse. Ve işte burada belki hani Göbekli Tepe gibi iki tane ortada şey yok, sütun yok. Ama oturma yerleri mi diyelim artık, ayakta durma yerleri mi? İki tane dairesel giriş yeri var. Yani buradan girişi de görüyorsunuz. Orada peki oturma dinsel bir tören dolayısıyla Tabii, olabilir mi? tabii ki. Olabilir mi? Değil, öyle. Bu bir dinsel tören için yapılmış bir şey. Yani keyif için tiyatro değil bu. Evet. Bölgenin ismi mi hocam? Evet, bölgenin ismi. Hocam bir de tarihlerimiz... Arkaim bölgenin ismi. Tarihlerimiz milattan önce mi, bugünden önce mi? Tarihler büyük yer bugünden önce. Bugünden önce. Evet. 2000 yıl önce. Evet. 2000 değil, 10 bin yıl önce. Tamam. 12 bin yıl önce. Ama o milattan önce 2000 daha fazla tekabül ediyor. O aza tekabül ediyor. Milattan önce 10 bine tekabül ediyor. Evet. Tamam. Ama sizin tarihlerimiz bugünden önce. Evet. Şimdi bir başka da Meksika'da. Bakın şurası Meksika'nın hemen hemen güney bölgesi oluyor. Bu Yukatan'a çok yakın ve orada da yine iki veyahut da daha çok böyle çıkış yeri olan dairesel yapılar var. Bunun bir tanesinin adı da Cuicuilco. Şimdi demek ki bu insanlar şunu görüyoruz. Asya'da
Anadolu'da, Avrupa'da ve Amerika'nın belli değişik bölgelerinde bu tür yapılar varsa bunları yapan tek bir ortak kültürdür. Bu kültürün kültüdür, yani inancıdır ve bu kültür de Asya'daki insanlardır. Hani bunlara Türk demeyelim isterseniz. Çünkü o zaman hani yanlış yorumlanıyor. Herkese Türk diyorsun diyor bana. Çok dalanlar oldu biliyorum. Onun için Türk demiyorum ama şey diyorum, yani Asya insanı diyorum. Ve bu yine İsrail'e yakın, İsrail doğusunda Golan Tepelerinde bulunan, çapı 160 metre olan, bakın yine 2 hatta 3 dairesel iç içe yapı. Bakın bunlar böyle bir daire, 2 daire, 3 daire. Evet, ve şeye de çok benziyor dikkat ederseniz, Arkaim'e, bunun gibi. Ortası yuvarlak daire ve bu da güneşi ifade ediyor bana göre. Yani güneş kültünün tapınağını görüyoruz burada. Yine bir giriş yeri var. Aynı dikkat ederseniz insanların içeri girmelerini sağlayan. Demek ki bunu kazsalar daha derinden. Bu bir duvar. Ama duvar ne kadar derine gidiyor bilmiyorum. Son şeklinde bilmiyorum. Belki de devam ediyor kazılar orada. Bakın bu işte Gilgal. Buradan girişini açıkça görüyorsunuz. Buradan da var. Kaç daire? 1, 2, 3, 4 daire bile iç içe görünüyor. Bu da işte güneş kültü. Belki daha sonra yapılan bir eser bu. Yani milattan 10.000 değil de belki 6.000, 5.000 yıl önce yapılmış. Güneş kültü tapınakları. İşte 3 tane size gösteriyorum. Göbekli Tepe, Arkaim, Gilgal ve Avrupa'da olanlar. Onlara da geliyoruz yavaş yavaş. Taş'taki Türkler, Servet Somuncuoğlu. Bilmem tanıdınız mı? Çok değerli bir fotoğrafçıydı kendisi. Çok vatansever, Türkçü bir arkadaştı. Ve kendisiyle iyi ahbaptım ben. Hatta beraber bir video yapmayı da düşünmüştük ama ömrü vefa etmedi. Saymalı Taş'a gitti, Kırgızistan'a. Orada pek çok taşta kazılmış bu şekilde resimler, kabartmalar buldu. Bu da işte bakın bununla ne kadar benzediğini görüyorsunuz. Gilgal'dakiyle. Şu Gilgal yani Golan Tepesi İsrail ile Sudan arası. Aman Sudan değil pardon. Ürdün arası. Saymalı Taş Kırgızistan'da ve bakın burada da aynı şeyi çizmişler. Bir giriş ve yine 3-4 dairesel yapı. Ortasını belki iklim şartları böyle bozmuş biraz olabilir. Güneş tapınak çizimleri var. Bu tapınak çizimlerini değişik yerlerde görüyoruz. Bu işte gördüğünüz gibi iç içe daireler ve bir giriş. Bunu bilmeyen cahil Avrupalılar, tırnak içinde cahil, cahil değiller ya ama bana göre, kendilerine göre yorumluyorlar ve bunlar için işte labirent diyorlar, labirent. Nedense pek hoşlarına gidiyor labirent lafı. İlgisi yok tabii. Bunlar birer tapınak, tapınağın çizimi yani. Ve İngiltere'de var. Bakın 1 numara İngiltere, 2 numara Etrüsk İtalya, 3 numara Suriye, 4 numara Hindistan, 5 numarada Girit ve Knossos. Yani burada KNO var. Ters çevrilmiş KNO. Yani Knossos şehri var biliyorsunuz Girit'te. Orada bulunmuş. Ve işte bu kadar değişik yerlerde bakın İngiltere'den Hindistan'a, ondan sonra Girit'ten bilmem İtalya'ya hep aynı çizimlere rastlıyorsa bunlar birer ortak kültürün eserleridir ki bu ortak kültürde işte tapınak kültürü dediğimiz Göbekli Tepe'nin devamı. Rusya'da da var bakın. Rusya, evet Kuzey Rusya'da Solovetski diye bir bölge var. Nerede? Beyaz Deniz'de. Yani Akdeniz değil bizim ama adı da Akdeniz'miş meğerse. Solovetski bir ada veya birkaç ada var orada. Bu Solovetski adaları en kuzeyde. Yani kışı burası donuyor. Bütün buz oluyor ve onun için Beyaz Deniz deniyor. Çünkü kışın bembeyaz orası ve deniz olmaktan çıkıyor orası. Böyle bir beyaz ovaya dönüşüyor. Orada da işte buzlar çözülünce yazın 13 tane insan yapısı bu tür yapı var. Yani bakın burada gösteriyorum. Girişi var. Çok açık görülüyor bakın. Giriş. Ondan sonra dairesel
çizmişler, yapmışlar inşaatlar taşlarla. Evet, telefonu kapatalım. Evet, unutmuşum hocam. Ondan sonra buradan işte bakın bunun gibi 13 tane olması ne demek? Orada da bu insanlar yaşamışlar. Orada da bu insanlar bu tapınakları inşa etmişler. Orada da herhalde örtmemişler, bırakmışlar böyle açıkta. Çünkü zaten kar örtüyor diye düşünmüşlerdir. Olabilir. Ve işte bundan 13 tanesi var orada. Şimdi gelelim Stonehenge'e. Stonehenge İngiltere'de. İngiltere'deki Stonehenge'de bence yani şimdi devamı olarak görüyorum. Yani bu insanlar günümüzden işte 5000 yıl önce oraya ulaşmışlar. Yani milattan 3000 yıl önce oraya ulaşmışlar ve bu taşları dikmişler. Bir de şunu söyleyeyim yani bir tek burası değil. Aynı anda bu kitap, bu dergiyi göstereceğim. Şimdi tam sırası gelmişken National Geographic İngilizce basımı ve diyor ki Stonehenge revealed yani Stonehenge açıklanıyor. Yani sonucu bulundu. Bunu bir çeşit çözdük demeye getiriyorlar. Ve çözdüklerini de içeride yazmışlar. Onu ne yazdıklarını şimdi göstereceğim size. Bu dergideki makalede bakın İngiltere'yi gösteriyor. Diyorlar ki dergide yazı diyor ki aynı anda aynı zaman aralığı içinde çok kısa bir zaman içinde yalnız Stonehenge değil bütün o Galler bölgesi olan Güney Batı İngiltere'de Güneybatı bölgesinde pek çok yan yana inşaat yapmışlar. Daireler yapmışlar. Pek çok yan yana. Aynı bölgede. Şimdi bu bize neyi düşündürüyor? Göbeklitepe'yi düşündürüyor otomatik olarak. Niye? Çünkü orada da yan yana yapılmış, belli bir dönem içinde peş peşe yapılmış veya yan yana yapılmış, peş peşe zaman içinde yapılmış tapınaklar var. Bunların da tapınak olma ihtimali çok yüksek çünkü insan iskeleti pek bulunmadı yani bunlar mezar falan değil. Ve daire bakın 2 tane iç içe daire. Gayet açık. Yani insanlar yakın tarihte yapmadılar bunu. Bunu milattan 5000 yıl önce yaptılar ve genetik olarak kanıtlandı. Bakın buradaki makalede İngilizce olarak okuyabilirim ama gerek yok. Türkçesini yazdım ben onu. Burada görüyorsunuz bakın açıkça 2 tane dairesel yapı var. Ve bir bakıma bunlar da T yani düşünürseniz T. Neden T? Şimdi 2 tane dikiyor ve aralarına bir taş koyuyor. Yani bunu birazcık kaydırırsan sağa sola doğru bir T harfi çıkmaz mı? Demek ki bu aynı zihniyet, aynı mantık. Şimdi Stonehenge'i kimler yaptı? Bu dergiden size ufak bir pasaj, bir böyle paragraf denilebilecek kısa bir bölüm okuyorum. Bu dergi işte 2022 ne zaman? Ağustos ayı. Yani 2 ay önceki, bugün Ekim'deyiz, 2 ay önceki dergi bu. İşte elimde burada. Ve bu dergideki yazıda ne dönüyor? Bakın. DNA sonuçları Avrupa'dan İngiltere'ye günümüzden 6000 yıl önce, yani milattan 4000 yıl önce. Değil mi hocam? Tamam. DNA sonuçları. Evet, DNA sonuçları. Yani DNA ne olduğunu olarak, biliyorsunuz artık. Biliyorum da haplogrup olarak ne yani hangisi? R1, Onu söylemiyor Bir maalesef. A olması lazım çünkü B batıdan doğuya, A doğudan batıya. Yok hayır işte yani R1 ikisi de aynı sonuçta değişmiyor da. Belki de Yani R'dir yine. Evet, olabilir. Olur yani. Olabilir. Dediğin doğrudur. 6000 yıl önce olması önemli. Yani 4000 yıl önce milattan diyelim oraya ulaşmışlar. Bu zaman alan bir olay. Bir günde gitmiyorlar uçaklar. Yavaş yavaş yerleşe dağıla her gittikleri yerlere tapınak inşa ederek, her gittikleri yerlerde kendilerine göre yerleşim yerleri oluşturarak en sonunda İngiltere'ye ulaşıyorlar. Ve şunu söylüyor, bakın çok ilginç ama Anadolu kökenli insanların geldiklerini kanıtladı. Yani genleri Evet. Anadolu insanının geniyle aynı. Tarım yapan bu insanlar, bakın dikkat edin, tarım ne zaman? İşte Göbeklitepe'de başlayan tarım. İnsanlar genetik olarak farklı olan yerli avcı toplayıcı insanların yerini alıp tapınakları inşa ettiler. Demek ki her gittikleri yerde evet başka insanlar varmıştı. Hani ilk gösterdiğim gibi haritada insanlar
dağılmışlar Afrika'dan çıkanlar. Ama onlar ilkel insanlar. Onlar kültürleri çok zayıf insanlar. Yani biraz vahşi insanlar diyebilirsiniz. Ve bunları genetik olarak farklı. Neden? Çünkü bunlar genleri daha gelişmiş, biraz daha ilerlemiş, daha farklı bir gen yapısına ulaşmış insanlar geliyorlar ve yerli avcı toplayıcı insanların yerini alıp tapınaklar inşa ediyorlar. Çünkü ondan önce dikkat ederseniz ne tarım var, ne tapınak var, ne kült var. Ne var? Hiçbir şey yok. Hayır, avcı toplayıcı zavallı tipler var yani, anlayacağınız. Onların yerine geliyorlar ve onların yerini alıp tapınak inşa ediyorlar. Yani bugünkü İngiliz demeyeceğim ama işte o İngiliz adalarındaki mesela Keltler var. İngilizlerden önce Keltler gelmiş. Keltlerin ataları bu insanlar. Ve bu insanlar Keltler Asya'dan başlayıp Avrupa'ya, yani Anadolu üzerinden Avrupa'ya dağılan insanlar Keltler. Ve Kelt dilini incelediğiniz vakit Asya dilleriyle, hatta Türkçe ile bile yakın ilişkileri. Keltler o zaman Türk mü hocam? Yok, bir dakika. Şimdi bunu dediğiniz anda hemen sen herkesi Türk yaptın diye bana itiraz ediyorlar. Ön Türk diyebilirsin. Doğru. Şimdi bakın bir diğer. Bakın Avebury burada. Avebury. Bu aynı şeyi yapmışlar. Bakın bir daire. İşte biraz daha yakın bir daire. Ve 4'e bölünmüş. Ve burada taşlar da dikmişler çepeçevre. Burada görünmüyor ama yukarıdan bakışta yakın. Yanında bunlara menhir deniyor. Bunlara menhir deniyor. Dolmenler var, bir de menhirler var. Bunlar menhir. Ve bunlar da yine Asya'daki bizim dikili taş kültürümüzün ataları. Yani bizim dikili taş Asya'da başlıyor. Nitekim Orham kitabelerini biliyorsunuz. İşte bu Avebury burada bir yerde. Bakın kırmızıyla görünüyor. Yani burası Galler bölgesi. Burası Galler bölgesi. Ve Galler de işte Fransa'da Gol denilen insanlar ki bunlar Keltlerle aynı insanlar. Akraba veya yakın devamı diyebileceğimiz insanlar. Yani bunlar işte Fransa'da Gol adıyla tanınıyor. Ondan sonra İngiltere'de de Wales dediğimiz bölgede Keltler var. Bakın burada Wales yazmış. Ama bu Wales dediği şey balina değil. Balina WH ile yazılır. Whale, H harfi vardır arada. Bunda yok. Demek ki bu sadece balina ifade etmiyor. Başka bir şey ifade ediyor. Bu da bir başka Castlereagh. O da biraz daha kuzeyde. Bakın şurada. İskoçya'ya yakın bir bölge. Castlereagh. Bu Castlereagh İngiltere kuzeyi oluyor. Ve yine bakın peş peşe. Evet, 2 daire yok burada ama tek dairede dikili menhirler var. Tek daire. Belki ikinci bir daire vardı. Taşlar belki kaldırıldı mı? Kullanılmış da olabilir. Çünkü inşaat içinde kullanılmış olabilir. Neyse. Burada işte bu Castlereagh bölgesinde de bu dairesel yapıyı görüyoruz. New Grange İngiltere değil burası. İrlanda. Demek ki bu insanlar İrlanda'ya da geçmişler. İşte Dublin başşehir, New Grange denilen yer var. Şurası. Ve New Grange'de bir çeşit bir höyük gibi düşünün. Bir mezar esasında. İçeride bir mezar odası var. Kurgan. Ve bunun önünde bir taş var. Şurada kapatmışlar bunu. Bakın her biri bir güneş veya yıldız diyebileceğimiz şekilde yapılmış spiral helezoni şekiller. Ki bu da neyi düşündürüyor? Göbekli Tepe'deki şunu düşündürüyor bakın. Bunu düşündürüyor. Geyik efsanesini mi düşündürüyor? Geyik boynuzlarında da yaban geyikleri var. Öyle, doğru. Şimdi bunu görüyoruz ve benzetiyorum tabii ama olmayabilir. Fakat en azından güneş veya yıldız olma ihtimali daha fazla. Ve bu da şeyde yani nerede? İşte İrlanda'da.
Asya'dan dağılan insanlar güneşe tapıyorlardı. Buzul çağı başlayınca Asya'dan dört bir yana yayıldılar. Bu tabii özetliyorum en sonucu. Gittikleri yerlerde daire şeklinde tapınaklar inşa ettiler. Dairesel tapınaklar güneş simgesiydiler. Tapınak inşa edenler ilk tarım toplumunu kurdular, oluşturdular. Tarım Göbeklitepe bölgesinde başladı. Zamanla batıya göç eden tarım toplumları İngiltere'ye kadar tüm Avrupa'ya yayıldılar. Evet, teşekkür ederim. Özet olarak size... Şimdi Tuğrul Bey, buyurun. Haluk Bey çok teşekkür ederiz müthiş prezentasyonunuz için. Evet. Burada Göbeklitepe'yi tamamen maddi olarak İç Asya ve Güney Sibirya'ya bağladık. Yeni bir şey çıkmış, okudum ben makale. Orada Batılılar öyle yapıyorlar ki Göbeklitepe'deki bu sizin bahsettiğiniz tarımın ilerleyişine 6000 yıllarına kadar tamamen DNA analizini Güney Asya'ya dayalı toplumlarla DNA analizi yapmışlar ve Orta Asya toplumlarıyla özellikle bunu yapmıyorlar. Çünkü köken Yenisey, Lena ve Altay bölgesine gidiyor. Çünkü Klaus Schmidt'in bizzat yanında bulunmuş insanlardan dinlediğime göre de bu taş yontma teknolojisinde kaba taş ve daha sonra ince taş yontma tekniğinde dilgiden mikrodilgiye geçiliyor. Yenisey, Lena bölgesinde ve Göbeklitepe'de de milattan önce bu göçler Yenisey, Lena'dan milattan önce 12 binlerde başlıyor. Tam buzulların erimesi döneminde, yani Pleistosen'in sonlarında ve mikrodilgi teknolojisi Göbeklitepe'ye milattan önce 11 binlerde geliyor ve tepe tepe mikrodilgiler buluyorlar. O da Orta Asya, Orta Asya'nın da özellikle Baykal'ın solundaki Angara, Yenisey, Lena bölgesindeki ilk teknolojinin başladığını ve oraya taşındığını gösteriyor Zagros üzerinden. Neden Yenisey, Lena bölgesi? Çünkü bu buzullar döneminde bu bölge rakımı 60 metre ve çok ılıman bir iklim. Yani dünyada medeniyetin Güney Sibirya'dan başladığı ön Türk bölgesinden kanıtlı ve bence 6-7 tapınağı çıkartılıp diğerlerinin artık kazılmaması da belki kasten. Kasten. Zaten Teşekkür çalınan heykel var biliyorsunuz. İskit Kapı.